Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer elinizde kullanmadığınız dondurma kasesi veya kadeh varsa bu fikrimi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu plastik kap aslında marketlerde satılan dondurulmuş hazır pastaların üzerindeki kapak. Zaten görselde de gösterdim. Bakın bu ikili nasıl bir şeye dönüşecek izliyoruz. Öncelikle beyaz çimentoyla bir harç hazırlayacağım. Bunun için temiz bir kap gerekiyor. Ben yoğurt kabı kullandım. Kabın içerisine göz kararı beyaz çimento doldurdum ve azar azar su ilave ederek karıştırdım. Kıvamının biraz koyu olmasını istiyorum. Yani burada örnek vermem gerekirse kek hamuru gibi diyebilirim. İstediğim kıvama gelene kadar biraz su, biraz çimento bu şekilde eklemeler yaparak karıştırmaya devam ettim. Sadece su ekleyerek karışımımı hazırladım. İçerisine başka hiçbir malzeme eklemedim. Kek hamuru dedim ama bir tık daha sulu hazırladım karışımı. Donduktan sonra daha rahat çıkabilmesi için karışımı sıvı yağla yağladım. Yine örnek vermem gerekirse kek kalıbı yağlar gibi yağlıyoruz. Sıvı yağın kalıbın her yerine sürülmüş olması gerekiyor. Bu aşamada bittikten sonra hazırladığım karışımı kalıbın içerisine döktüm. Bakın ne kadar iyi karıştırmaya çalışsam da içerisinde pütürler kalmış. Herhangi bir problem yaşamadım ama deneyecekler dikkat etsin. Hava kabarcığı kalmaması ve eşit bir şekilde dağılması için kalıbı az önce gösterdiğim şekilde salladım. Kabı salladığımda karışım sağa sola hareket etmeyecek şekilde, yani yaklaşık 4-5 saat sonra dondurma kasesini kabın içerisine batırdım. Kururken kabın düz bir zeminde olması ve hiçbir şekilde dokunulmaması gerekiyor. Kasenin hareket etmemesi için üzerine bir ağırlık koydum ve bu şekilde kurumaya bıraktım. Bir günün sonunda tamamen kurudu ve dikkatli bir şekilde kalıptan çıkardım. Yağını düzgün bir şekilde sürdüyseniz kalıptan çıkartırken hiçbir şekilde zorluk yaşamazsınız. Ve bakın gayet güzel oldu. Tam da istediğim gibi. Sadece şöyle bir problem oldu. Karışım kururken kase hareket etmiş ve milim bir eğilme olmuş. Çok fark edilmiyor. Sanırım üzerine koyduğum ağırlık biraz hafif geldi. Üzerine daha ağır bir şey koymam gerekiyormuş demek ki. Bu da benim de sizin de aklınızda bulunsun. Kalıptan çıkardıktan sonra birkaç saat daha kurumaya bıraktım. İyice kuruduğundan emin olduktan sonra da beyaz renk akrilik boyayla astar attım. Daha önce bu beyaz çimentoyla saksı yapımını göstermiştim. Şu anda yaptığım çalışmam saksı yapımından çok daha kolay. Ben de ilk defa böyle bir şey yapıyorum. O yüzden karşılaştığım problemleri de size aktarıyorum, denemek isteyenler olur diye. Yapılışı çok eğlenceli, bence mutlaka deneyin. Boya kurudu, üzerine bu peçeteyi yapıştıracağım. Önce katlarını ayırdım. Daha sonra sunumluğun üzerine konumlandırıp peçete tutkalıyla dikkatli bir şekilde yapıştırdım. Ben mutfak için sunum tabağı olarak düşünmüştüm ama aslında evin birçok yerinde kullanılabilir. Mesela salonda üzerine çeşitli mumlar koyabilirsiniz. Ya da evin girişinde anahtar koyulabilir üzerine. Farklı renklere boyayarak ya da farklı desenler yapılarak da her yerde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Başka nerede, nasıl şekilde kullanabiliriz? Fikirlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Peçeteye yapıştırırken fırçanızın mutlaka kuru olması gerekiyor ve benim kullandığım şekilde yatsı bir fırça kullanırsanız çok daha rahat yapıştırırsınız. Bahsettiğim gibi uygularsanız peçetenin kırışmasını ve yapışmasını minimum seviyeye indirmiş olursunuz. Peçeteye yapıştırdıktan sonra kenarda kalan fazlalıkları zımparayla kestim. Bunu yapmamın sebebi hem daha doğal bir görüntü oluşturması için hem de peçetenin düzgün bir şekilde zeminden ayrılması içindi. Peçeteyi farklı tutkallarla da yapıştırabilirsiniz ama yırtılma riskiniz daha fazla olur. O yüzden yeni başlayanlar peçete tutkalı tercih etmeli. Aslında üzeri renkli diye ayak kısmını beyaz bırakacaktım. Peçete zaten böyle cıvıl cıvıl bahar mevsimi gibi, ayak kısmı da o şekilde canlı olsun istedim. O yüzden peçetenin içerisindeki pembe renge uygun için begonvil rengiyle boyadım. Böyle uzun bir kış yaşadık. Havalar yeni yeni ısınmaya başladı. Hasret kaldığım o bahar ayını burada yansıtmak istedim.
Cıvıl cıvıl oldu. Sizin de izlerken içiniz açılsın. Son olarak su bazlı parlak vernikle 2 kat vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Bugün de sizlere düşük bir bütçeyle hazırlayabileceğiniz cıvıl cıvıl bahar gibi bir dekor fikri gösterdim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.